Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Libya'ya giden tonlarca malzeme ve yapılacak olası şeyler. Son birkaç gündür, hatta 2 haftadır durmadan malzeme gönderiyoruz. Özellikle 1 Haziran'da hem denizden hem de havadan geniş bir sevkiyat yaptık. Peki amacımız ne? Bunların parasını kim veriyor veya o kargolarda ne olabilir? İncelemeye başlayalım. Vatya hava üssünün alınmasıyla ve geniş alanların kontrol edilmesiyle bölgenin güvenliğini biraz olsun sağladık. Bu sağlanan güvenlikle birlikte de taşıma faaliyetlerimiz hiç olmadığı kadar arttı. Genelde bu uçuşları ve kargo gemilerini de Misrata bölgesine gönderiyoruz. Çünkü çekilen uydu fotoğraflarından da gördüğümüz üzere Türk donanması yoğun olarak o bölgede. Birleşmiş Milletler'in İrini operasyonu deyip Libya'ya ambargo koyması ve Avrupa savaş gemilerini göndermesi üzerine donanma gücümüzle bu ambargoyu deliyoruz. Mesela birkaç gün önce gördük. Bu gemiler kargo gemimizi durdurmaya çalıştı ama donanmamız sayesinde sadece durdurmaya çalıştı. Gabia sınıfı Fırkateyn videosunda anlattığım gibi Gabialar sayesinde bir hava savunma bölgesi oluşturduk. Özellikle Misrata bölgesinde. Bu bölgeye sevkiyatlar 21 Mayıs gününde ciddi olarak başlamış oldu. Bir adet C-130C uçağı Akdeniz'de uçan E-7T erken ihbar uçağının görüşünü kullanarak Misrata'ya gitti. C-130C'ler kullanışlı 20 ton malzeme taşıyabilen uçaklar. 23 Mayıs günü ise 2 C-130 ve hemen arkasında 2 C-17 Globemaster 3 havalandı yine Misrata'ya. Bu önemli bir gün çünkü işin içinde C-17'ler var. Katar'a ait olan bu uçakları ilişkilerimizin ileri olması sayesinde biz kullanıyoruz. Bir C-17 çoğunlukla Türkiye içinde. Özelliği ise bu dev uçak envanterimizdeki en büyük kargo uçağı olan A400M'lerden daha fazla yük taşıyabilmekte. Tamı tamına 77 ton. Bir uçak için çok fazla ve bunu biz kullanıyoruz. Devam eden günlerde ise C-130'lar her gün bölgeye gidip gelmeye devam etti. Hava köprüsü dediğimiz olay bu aynı yol üzerinde süreklilik. Aldığımız bilgiye göre 29 Mayıs'a kadar en az 15 C-130 ve 2 C-17 uçuş yaptı. En az dememizin sebebi bu haberleri sivil uçuş sitelerinden takip ediyoruz. Bu nereye gittiği bilinen uçaklar, transporter'ı açık olanlar. Yani kendini bilerek gösterenler. Eğer F-16'larımızın yaptığı gibi transporter'larını kapatırlarsa görünmezler. Sivil sitelere düşmeyen gizli içerikli uçuşlar yapılmış olabilir. Son günlerde ise başta dediğim gibi teslimatların baba noktası yapıldı. 3 geminin korumasıyla giden kargo gemimiz ve yeni giden uçaklarımız. 11 Haziran'da 3 adet KC-135R, bunlar yakıt ikmal uçağı, 3 adet C-130 nakliye, 1 adet E-7T bölgeyi kontrol etmesi için radar yani erken ihbar uçağı ve koruma görevinde F-16'lar bölgeye gitti. Normalde bu kadar ileriye açılmazlardı ama bu sefer hepsi birlikte Libya kıyılarına ulaştılar. Muhtemelen Hafter'in jetlerini kullanmaya başlaması üzerine tam güvenlik adına ve Yunanistan'ın Avrupa'nın yeni yaptığı asalım keselim açıklamalarına buyurun biz buradayız demek için yapıldı. Yani gerekli durumda ana karamızdan bölgeye F-16'larla hava harekatı bile yapabiliyoruz. Böyle bir kabiliyetimiz gördüğümüz üzere varmış. Giden uçaklar olarak da 2 C-130 Misrata'ya iniş yaparken birinin iniş yapmadığı görüldü. Boşu boşuna kalkıp da oraya gitmeyeceği gerçeğini düşünürsek muhtemelen bu uçak hava indirmesi yaptı. Ya gemilerimize malzeme olarak ya da ana karaya paraşütle atmış olabilir. İçeriğini bilmesek de yakın zamanda ortaya çıkar. Peki bunca uçakta ve gemide ne var? İlk olarak uçaklarda zırhlı araç veya büyük tonajlı şeyler taşıyamayız. C-17 bile olsa kaldırabilecekleri sınırlı. Bu uçaklarda muhtemelen basit yaşam malzemesi, yeni giden bomba imha ekibimiz gibi personeller ve onların yüksek teknoloji aygıtları var. Sonuçta siz bir yerden ordunuzu kaydırdığınız zaman sadece personeli götürdün, silahlarını verdin, bu kadarıyla kalmaz. Kumanda merkezini, bilgisayarını, arka plandaki her sistemi de kaydırman gerekir. Bu uçaklarda yüksek ihtimalle bunlar var. Asıl olaysa kargo gemilerinde. Mesela son giden gemi. 3 gemi eskortluğunu yaptığına göre önemli şeylere sahip olmalı. Son günlerde Libya güçleri zor bir hedef olan Sirte'ye girmek için hazırlık yapmakta. Normalde hızlı ilerlerken yaptıkları saldırılar buranın önlerinde birden kesildi. Biraz bekleme işine girdiler. Hazır Hafter güçleri zayıflamışken buraya da girmelerini beklerdik ama hazırlık yapmaları söylendi. Bu beni düşündürdü. Eğer bu kadar bekledilerse o kargo gemisini beklemiş olabilirler. Sanırım o kargo gemisinde bölgeyi yumuşatmak için fırtına obüsleri, SİHA'ları rahatlatmak için de Koral sistemi var. Bir fırtına obüsüyle neler olduğunu gördük.
هناك موقع يقوم بالرماية على قواتنا من داخل قاعدة المعتيقة ويتمركز أحيانا أمام هذه القاعدة وهو مدفع ميداني. عن مدفع وحيد. لماذا عم تذكر؟ المدفع الوحيد الموجه. Birkaç tanesini siz düşünün. Ayrıca tek bir bölgeye yapılan bunca sevkiyat ve gönderilen personeller o bölgede kurma yolunda olduğumuz büyük bir üssün de habercisi. Askeri uzman Şörgin gazeteye verdiği demeçte Türkler sonuna kadar gitmeye karar verdi şeklinde söylemiş. Eğer sonuna kadar gideceksek bu kadar sevkiyat yaptığımız bir bölgeye o üsleri de kuruyoruzdur. Vatya'ya bir hava üssü, Misrata'ya da bir deniz ve kara üssü kurulabilir. Son olarak para konusuna da gelirsek bunca şeyin parasını sadece biz ödemiyoruz. Libya hükümeti ve özellikle Katar bizim araçlarımızı satın alarak o bölgeye göndermekte. Amerika'nın bile yaptığı minik destekler var. Tabi bize de biraz girse de ülke çıkarları söz konusu. En basitinden eğer bölgeyi kontrol altına alabilirsek Libya petrollerinin kontrolünü de alabiliriz. Libya hükümeti Türkiye'nin bütün petrol ihtiyacını karşılayabileceklerini söyledi. Hem de ucuz yoldan. Ki sadece Libya değil Akdeniz'in kaderi de bu bölgeye bağlı. Yani bu paraları geleceğe yatırım olarak düşünün. Geldik sona. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.